Çin Seddi'nin gizli tünelleri. Doktor Ayşe Demir, İstanbul Üniversitesi'nden genç bir arkeolog, yıllarını Çin tarihi üzerine çalışarak geçirmişti. Kahverengi gözleri, eski belgelerin satırları arasında kaybolurken parıldardı. 32 yaşındaydı ve hayatının en büyük keşfini yapmak üzereydi. Bir sonbahar sabahı, Pekin'deki Ulusal Arşiv Kütüphanesi'nde çalışırken, Ming Hanedanlığı dönemine ait eski bir belgede garip bir not buldu. Solmuş mürekkeple yazılmış Çince karakterler, yerin altındaki ejderha yolu ve imparatorun gizli geçidi ifadelerinden bahsediyordu. "Bu imkansız," diye mırıldandı Ayşe, eldivenleriyle belgeyi dikkatlice çevirerek. "Çin Seddi'nin altında tünel sistemi mi?" Yanında çalışan genç Çinli asistanı Li Wei, omzunun üzerinden baktı. "Ne buldunuz, Doktor Demir?" "Bu belge, Çin Seddi'nin inşaatı sırasında gizli bir tünel ağının oluşturulduğunu ima ediyor," dedi Ayşe heyecanla. "Ama tarihçiler böyle bir şeyden hiç bahsetmedi." Li Wei'nin gözleri büyüdü. "Büyükbabam bana çocukken bir hikaye anlatırdı. Seddin altında imparatorların hazinelerini sakladıkları yeraltı şehirlerinden söz ederdi. Ama bunları sadece masal sanırdım." Ayşe kalbi hızla çarparak not defterine belgedeki bilgileri aktarmaya başladı. Koordinatlar, şifreli mesajlar ve gizemli semboller. Her şey oradaydı. Ertesi hafta, Ayşe araştırma ekibini topladı. İstanbul'dan arkadaşı ve mühendis Doktor Mehmet Yılmaz, Pekin'e uçtu. Uzun boylu, sakallı bir adamdı ve yeraltı yapıları konusunda uzmandı. "Ayşe, bu inanılmaz," dedi Mehmet, belgeleri incelerken. "Ama bu tünellerin gerçekten var olup olmadığını nasıl anlayacağız?" "Jeoradar teknolojisi kullanacağız," diye açıkladı Ayşe. "Li Wei'nin üniversitedeki bağlantıları sayesinde ekipman alabiliriz. Önce belgedeki koordinatlara göre Seddin bir bölümünü tarayacağız." Ekip, Çin hükümetinden özel izin almak için aylarca uğraştı. Sonunda, Kültürel Miras Bakanlığından genç ve ilerici düşünen bir yetkili olan Bayan Zhang Mei, projelerine onay verdi. "Ancak bir şartım var," dedi Zhang Mei, ofisinde onlarla toplantı yaparken. "Bulduğunuz her şeyi derhal raporlayacaksınız. Ve keşifleriniz halka açıklanmadan önce hükümetin onayını alacaksınız." "Kabul ediyoruz," dedi Ayşe kararlılıkla. Mayıs ayının sonunda, ekip Çin Seddi'nin Badaling bölümüne vardı. Turistik alan, sabahın erken saatlerinde henüz kalabalık değildi. Ayşe, Mehmet, Li Wei ve Zhang Mei'nin görevlendirdiği 3 Çinli teknisyen, ekipmanlarını kurdu. Jeoradar cihazı, yerin altındaki yapıları tespit etmek için elektromanyetik dalgalar gönderiyordu. Mehmet, ekranı dikkatle izlerken, ekip Seddin belirli bir bölümünü taradı. "Dur," diye bağırdı Mehmet. "Burada bir şey var." Ekran, yerin yaklaşık 10 metre altında büyük bir boşluk gösteriyordu. Düzenli duvarlar ve geometrik bir yapı. "Bu doğal bir oluşum olamazdı." "Tanrım," dedi Li Wei nefesini tutarak. "Gerçekten var." Ayşe, titreyen elleriyle koordinatları not etti. "Devam edelim. Belki daha fazlası vardır." Saatler boyunca tarama yaptılar. Güneş, Seddin eski taşları üzerinde yükselirken, ekran bir şey daha gösterdi, birbirlerine bağlı tünellerin bir ağı. Kilometrelerce uzanıyorlardı. "Bu bir ulaşım sistemi," diye analiz etti Mehmet. "Belki de askeri amaçlarla kullanılmış. İmparatorlar, düşman saldırılarında gizlice asker sevkiyatı yapabilirdi." Takip eden haftalarda, ekip tünellere nasıl ineceklerini planladı. Zhang Mei, kazı izni almak için bürokrasiyle uğraştı. Sonunda, sınırlı bir kazı ve keşif iznini güvence altına aldı. Haziran başında, inşaat ekibi geldi. Seddin yakınında, dikkatle seçilmiş bir noktada, dar bir şaft kazmaya başladılar. Her taş, her toprak parçası özenle belgelendi. Arkeolojik değeri olan hiçbir şey zarar görmemeli. 10 gün sonra, kazı ekibi tünele ulaştı. Taş duvarlar, yüzyıllar geçmesine rağmen hala sağlamdı. Tünelin tavanı kemerliydi, tipik Ming Hanedanlığı mimarisi. "İçeri girmeye hazır mısınız?" diye sordu Mehmet, güvenlik ekipmanını kontrol ederken. Ayşe başını salladı. Kaskını taktı, fenerini açtı ve ekiple birlikte karanlık tünele ilk adımını attı. Tünelin içi şaşırtıcı derecede kuraydı. Hava soğuk ve hafif topraksı kokuyordu. Fenerlerin ışığı, ustalıkla yontulmuş taş duvarlarda dans ediyordu. "Buraya bakın," dedi Li Wei, duvardaki yazıları göstererek.
Çince karakterler. Ming dönemine ait. Ayşe, karakterleri fotoğrafladı ve not defterine çevirmeye başladı. Ejderhanın yolu, imparatorun koruması, gizli kalmalı. Tünel, yavaşça alçalarak derinlere iniyordu. Yaklaşık 100 metre ilerledikten sonra, büyük bir odaya vardılar. Tavan yüksekti ve ortada eski bir su kuyusu vardı. Su kaynağı, dedi Mehmet. Burası uzun süreli kalınabilecek bir sığınaktı. Odanın duvarlarında, askerlerin kullandığı eski silahların ve teçhizatların silüetleri görülüyordu. Bazı raflar hala ayaktaydı, üzerlerinde çürümüş ahşap sandıklar vardı. Jiang Mei, dikkatlice bir sandığa yaklaştı. Kapağı yavaşça açtığında, içindeki eski kumaş parçaları toz oldu. Ama altında, bir şey vardı, bronzdan bir mühür. İmparatorluk mührü, diye fısıldadı. Bu tünellerin gerçekten imparatorlar için yapıldığını kanıtlıyor. Ekip, daha derinlere inmeye karar verdi. Tünel, odanın diğer tarafından devam ediyordu. Bu kez, merdiven şeklinde taş basamaklar vardı. İndikçe, havanın daha da soğuduğunu hissettiler. Duvarlarda rutubet belirtileri başladı. 100 basamak sonra, ikinci bir büyük odaya ulaştılar. Bu oda, ilkinden çok daha etkileyiciydi. Duvarlar, renkli fresklerle kaplıydı. Ejderhalar, imparatorlar, savaş sahneleri. Renkler, yüzyıllar geçmesine rağmen hala canlıydı. Bu inanılmaz, dedi Ayşe, freskleri fotoğraflayarak. Bu freskler, Ming Hanedanlığı'nın tarihini anlatıyor. Li Wei, odanın ortasındaki büyük taş masaya yaklaştı. Üzerinde eski haritalar vardı, taşa oyulmuş. Bu, tünel sisteminin haritası. Bakın, kilometrelerce uzanıyor. Belki yüzlerce odalar var. Mehmet, haritayı inceleyerek not aldı. Bu sadece bir sığınak değil. Bu tam bir yeraltı şehri. Belki binlerce kişi burada yaşayabilirdi. Üçüncü gün, ekip daha derinlere inmeye devam etti. Şimdi yerin yaklaşık 40 metre altındaydılar. Tüneller daha karmaşık hale geldi, birçok kavşak ve yan yol vardı. Bir kavşakta, Ayşe duvarda garip bir yazı fark etti. Diğer yazılardan farklıydı, şifreli gibiydi. Bu, standart Çince değil, dedi Li Wei, inceleyerek. Belki bir kod veya şifre. Ayşe, belgelerdeki notları hatırladı. Eski belgede, ejderhanın dili, diye bir şeyden bahsediliyordu. Belki bu o. Saatlerce şifreyi çözmeye çalıştılar. Sonunda, Li Wei bir desen fark etti. Her karakter, başka bir karakterin yerine kullanılmış. Basit bir ikame şifresi. Şifreyi çözdüklerinde, mesaj şuydu, hazine derinlerde bekler. Yalnızca değerliler bulabilir. Ejderhanın kalbi, gerçeği bekliyor. Hazine, diye tekrarladı Mehmet. Demek efsaneler gerçekmiş. Dördüncü gün, ekip büyük bir sorunla karşılaştı. İlerledikçe, tünellerden birinin tavanı çökmeye başladı. Küçük taş parçaları düştü. Geri çekilin, diye bağırdı Mehmet. Yapı istikrarsızlaşıyor. Koşarak geri döndüler. Arkalarında, büyük bir gürültüyle, tünelin bir kısmı çöktü. Toz bulutu onları sardı. Herkes iyi mi, diye sordu Ayşe, öksürerek. İyiyiz, dedi Li Wei. Ama o yoldan dönemeyiz. Haritayı kontrol ettiler. Neyse ki, başka bir rota vardı. Daha uzun ve dolambaçlıydı, ama güvenliydi. Dikkatli olmalıyız, dedi Jiang Mei endişeyle. Bu yapı çok eski. Her an daha fazla çökme olabilir. 9. bölüm, Ejderhanın Kalbi. 5. gün, alternatif rotayı takip ederek, ekip en derin noktaya ulaştı. Burada, muazzam bir kapı vardı. Bronzdan yapılmıştı ve üzerinde büyük bir ejderha kabartması vardı. Ejderhanın kalbi, diye fısıldadı Ayşe. Burası olmalı. Kapının üzerinde, başka bir şifreli mesaj vardı. Bu sefer, Li Wei çözümü daha hızlı buldu. Kapıyı açmak için bir mekanizma olmalı. Mesaj, 4 mevsimin sırasını takip et, diyor. Kapının yanında, 4 taş çıkıntı vardı. Her birinin üzerinde farklı bir sembol, çiçek, güneş, yaprak, kar tanesi. İlkbahar, yaz, sonbahar, kış, dedi Mehmet. Bu sırayla basmalıyız. Dikkatlice, sırayla taşlara bastılar. Bir an hiçbir şey olmadı. Sonra, derin bir gıcırtıyla, kapı yavaşça açıldı. Kapının arkasında, göz kamaştırıcı bir manzara vardı. Devasa bir oda, altın, gümüş ve değerli taşlarla doluydu. Eski vazolar, heykeller, kılıçlar, zırhlar. Her köşede tarihi eserler vardı. Tanrım, dedi Jiang Mei şok içinde.
Bu, dünyanın en büyük arkeolojik keşfi olabilir. Ayşe, yavaşça odaya girdi. Her şeyi fotoğrafladı, not aldı. Bir köşede, jat taşından yapılmış büyük bir masa vardı. Üzerinde, değerli taşlarla süslenmiş bir kitap vardı. Bu, imparatorun özel günlüğü olabilir, dedi Livey, kitabı dikkatlice açarak. Bakın, her sayfa elle yazılmış. Sayfalar, imparatorun kişisel düşüncelerini, savaş stratejilerini ve gizli planlarını içeriyordu. Bu bilgiler, Çin tarihini yeniden yazabilirdi. Günler boyunca, ekip hazine odasını belgeledi. Her eşya kataloglandı, fotoğraflandı. Ama Ayşe, hala tatmin olmamıştı. Haritaya göre, buradan sonra başka odalar da var, dedi. Daha ne gizli kalmış olabilir? Hazine odasının arkasında, gizli bir başka kapı buldular. Bu sefer, daha kolay açıldı. Arkasında, dar bir koridor vardı. Koridorun sonunda, küçük ama özel bir oda vardı. Duvarlar, eski bilim aletleriyle doluydu. Astrolojik haritalar, matematiksel hesaplamalar, kimyasal formüller. Bu bir laboratuvar, dedi Mehmet hayretle. Ming bilginleri burada çalışıyormuş. Masanın üzerinde, eski bir teleskop vardı. Yanında, yıldızların hareketlerini gösteren karmaşık diyagramlar vardı. Ming hanedanlığının bilimsel başarıları, düşündüğümüzden çok daha gelişmişti, dedi Ayşe. Bu keşif, sadece tarih değil, bilim tarihi içinde devrim niteliğinde. 7. gün, yukarıdan haber geldi. Jiang Mei'nin telefonuna, bakanlıktan acil bir çağrı geldi. Keşfiniz sızdı, dedi telefondaki ses. Medya her yerde bu haberi yapıyor. Hükümet, durumu kontrol altına almaya çalışıyor. Jiang Mei, ekibe endişeyle baktı. Çabuk çıkmalıyız. Üst yönetim, hemen rapor istiyor. Yukarı çıkışları, inişlerinden daha zordu. Yoldaki çökme, onları daha uzun rotayı kullanmaya zorladı. Saatler sonra, sonunda yüzeye ulaştılar. Dışarıda kaos vardı. Onlarca gazeteci, kameraman ve meraklı kalabalık seddin etrafında toplanmıştı. Polis, alanı kordon altına almaya çalışıyordu. Doktor Demir, hazine hakkında ne söyleyeceksiniz, diye bağırdı bir gazeteci. Ayşe, yorgun ama mutluydu. Bulduğumuz şeyler, bildiğimiz Çin tarihini değiştirecek. Detaylı rapor, bilimsel inceleme sonrası açıklanacak. Ertesi günler, dünya çapında büyük ilgi gördü. Her ülkeden arkeologlar, tarihçiler ve bilim insanları, keşfi incelemek için Çin'e geldi. Ayşe ve ekibi, sabahtan akşama kadar röportaj verdi, sunum yaptı. İstanbul Üniversitesi'nden rektör, Ayşe'yi telefonla aradı. Tebrikler Doktor Demir. Üniversitemizi gururlandırdınız. Dönüşünüzde büyük bir törenle karşılanacaksınız. Ancak tüm bu ilgi, bazı sorunlara da yol açtı. Bazı tarihçiler, keşfin otantikliğini sorguladı. Belki de modern bir düzmece, dedi bir İngiliz profesör. Ayşe, sabırla tüm kanıtları sundu. Radyokarbon tarihleme sonuçları, yapısal analizler, karşılaştırmalı arkeolojik veriler. Her şey, tünellerin gerçekten Ming dönemine ait olduğunu gösteriyordu. 2 hafta sonra, Çin hükümeti özel bir ekip kurdu. Tünellerin detaylı haritalandırması ve korunması için uzun vadeli bir proje başlatıldı. Ayşe ve Mehmet, danışman olarak projeye katıldı. Bu, sadece başlangıç, dedi Ayşe, son bir kez tünellere bakarken. Kim bilir daha neler keşfedilecek. Li Wei yanına geldi. Hocam, bu deneyim hayatımı değiştirdi. Artık ben de arkeolog olmak istiyorum. Ayşe gülümsedi. Sen zaten harika bir arkeologsun Li Wei. Bu keşif, senin de eserin. Jiang Mei, veda ederken duygulandı. Doktor Demir, Çin Halk Cumhuriyeti sizlere çok şey borçlu. Bu keşif, kültürel mirasımızın ne kadar zengin olduğunu hatırlattı. Ağustos ayında, Ayşe ve Mehmet İstanbul'a döndü. Havalimanında, kalabalık bir grup onları karşıladı. Aile, arkadaşlar, üniversite mensupları ve gazeteciler. Ayşe, Mehmet diye bağırdı Ayşe'nin annesi, kızını sıkıca kucaklayarak. Ne kadar endişelendik. Ama ne kadar da gururluyuz. Üniversitede büyük bir tören düzenlendi. Rektör, Ayşe'ye özel bir ödül verdi. Doktor Ayşe Demir, Türk biliminin gururu. Dünya çapında bu başarıyı elde etmesi, hepimize ilham veriyor. Ayşe, konuşma yaptı. Bu keşif, yalnızca benim değil, ekibimin eseri. Mehmet, Li Wei, Jiang Mei ve tüm destekçilerimiz olmadan bu mümkün olmazdı. Bilim, takım çalışması gerektirir.
Sonbahar geldiğinde Ayşe yeni projelere başladı. Çin Seddi keşfi ona birçok yeni kapı açmıştı. Dünya çapında üniversiteler işbirliği teklifi sundu. Harvard'dan bir davet geldi, dedi Mehmet bir gün. Bahar döneminde konuk profesör olmak ister misin? Ayşe düşündü. Belki. Ama önce buradaki öğrencilerimle çalışmayı bitirmeliyim. Li Wei, İstanbul'a doktora yapmak için geldi. Ayşe'nin danışmanlığında, Çin-Anadolu tarihi bağlantıları üzerine çalışmaya başladı. Belki İpek yolu boyunca da gizli tüneller vardır, dedi Li Wei bir gün. Bunu araştırmalıyız. Ayşe gülümsedi. Bir sonraki projemiz bu olabilir. Aralık ayında, Pekin'de uluslararası bir arkeoloji konferansı düzenlendi. Çin Seddi keşfi, ana gündem maddelerinden biriydi. Ayşe, açılış konuşmasını yaptı. Değerli meslektaşlarım, dedi büyük salonda. Çin Seddi'nin altındaki keşif, bize önemli bir şey hatırlattı, geçmişte hala keşfedilmemiş çok şey var, merak ve azimle, tarihin gizli sayfalarını açabiliriz. Konferans boyunca, dünya çapından arkeologlar bulgularını paylaştı. Ayşe'nin keşfi, birçok yeni araştırmaya ilham verdi. Bazıları, benzer tünel sistemlerinin başka ülkelerde de olabileceğini öne sürdü. Belki Kuzey Kore'de, dedi bir Koreli arkeolog. Bizim de eski hanedanlıklarımızın gizli yapıları olabilir. Ya da Japonya'da, diye ekledi bir Japon profesör. Ninja tünelleri efsaneleri belki gerçektir. Yılın sonunda, Ayşe keşif hakkında bir kitap yazmaya karar verdi. Başlığı, Çin Seddi'nin gizli tünelleri, bir arkeologun keşif günlüğü. Kitap, keşfin teknik detaylarını, kişisel deneyimleri ve tarihi analizleri içeriyordu. Mehmet, mühendislik perspektifini yazdı. Li Wei, Çin kültürel bağlamını açıkladı. Aynı zamanda, uluslararası bir belgesel şirketi, keşif hakkında bir film çekmek istedi. Ekip, İstanbul'a geldi ve Ayşe ile uzun röportajlar yaptı. Doktor Demir, o ilk tünele girdiğinizde ne hissettiniz, diye sordu yönetmen. Ayşe hatırladı. Korku ve heyecan karışımı. Karanlık bilinmezlik, ama aynı zamanda o bilinmezi aydınlatma fırsatı. Her arkeolog, böyle bir anı hayal eder. Yeni yılda, beklenmedik bir gelişme oldu. Tünellerde bulunan insan kalıntılarının DNA analizi yapıldı. Sonuçlar şaşırtıcıydı. Doktor Demir, dedi araştırmacı telefonda. DNA sonuçları, bu insanların sadece Çinli olmadığını gösteriyor. Orta Asya, hatta Anadolu bağlantıları var. Yani İpek yolu sadece ticaret yolu değil, göç yolu da olmuş, dedi Ayşe düşünceli. Bu bulgu, yeni araştırma kapıları açtı. Belki tüneller, farklı kültürlerden insanların sığındığı yerlerdi. Belki de kültürel alışveriş merkezleri. Li Wei, heyecanla yeni teoriler geliştirdi. Belki eski zamanlarda, bu tüneller şimdi düşündüğümüzden çok daha kozmopolitti. İlkbahar geldiğinde, Çin hükümeti tünellerin bir kısmını halka açmaya karar verdi. Özel turlar organize edildi. Ayşe, açılış törenine davet edildi. Pekin'e geri döndüğünde, çok şey değişmişti. Tünellerin girişi, modern bir ziyaretçi merkezine dönüştürülmüştü. İnteraktif sergiler, tarihi açıklamalar, sanal gerçeklik deneyimleri. Bu inanılmaz, dedi Ayşe, sergiyi gezerken. Artık herkes bu tarihi deneyimleyebilir. Zhang Mei, ona eşlik etti. Hepsi size teşekkür eder Doktor Demir. Bu keşif olmadan, bunların hiçbiri mümkün olmazdı. İlk turistler tünele indiğinde, Ayşe onları izledi. Çocuklar heyecanla koşuyor, yetişkinler fotoğraf çekiyordu. Tarih, artık uzak geçmiş değil, dokunulabilir bir gerçekti. Yaz başında, tünellerin en uzak bölümlerinde çalışan ekip, son bir sürpriz buldu. Diğer bölümlere kıyasla çok daha eski bir yapı belki Han Hanedanlığı döneminden. Doktor Demir, bu tüneller tahmin ettiğimizden çok daha eskiymiş, dedi telefondaki araştırmacı. Belki 2000 yıllık. Demek Ming imparatorları, daha eski bir sistemi genişletmiş, diye mırıldandı Ayşe. Tarih katmanlı bir pasta gibi. Bu keşif, yeni araştırmaların başlangıcıydı. Ayşe, önümüzdeki yılları Çin'de geçirmeye karar verdi. İstanbul Üniversitesi, ona uzun dönem izin verdi. Bu araştırma, bir ömür sürebilir, dedi Mehmet'e. Ama değer. Mehmet güldü. Zaten sen başka türlü yapamazsın Ayşe. Merak, senin doğan. Sonbahar geldiğinde, Ayşe'nin kitabı yayınlandı. Anında en çok satanlar listesine girdi. Dünya çapında, 20 dile çevrildi.
İnsanlar, keşif hikayesini okumak istiyordu. Bu kitap, sadece arkeolojiden fazlası, dedi bir eleştirmen. Bu, insan merakının, azmin ve keşfetme ruhunun hikayesi. Üniversitelerde, Çin Seddi keşfi, dersleri açıldı. Genç öğrenciler, Ayşe'nin izinden gitmek istiyordu. Arkeoloji bölümlerine başvurular arttı. Li Wei, doktorasını tamamladı ve İstanbul'da öğretim üyesi oldu. "Hocam bana yolu gösterdi," dedi mezuniyet töreninde. "Şimdi ben de başkalarına yol göstereceğim." Bir akşam, Ayşe İstanbul'daki evinde, Boğaz'a bakarken düşündü. Son 2 yıl, inanılmaz bir yolculuktu. Başarılar, zorluklar, keşifler. "Hayat merakla dolu olmalı," diye yazdı günlüğüne. Bilinmeyeni keşfetme Sezar, T olmadan, sadece var olmak değil, yaşamak gerekir. Annesi çay getirdi. "Kızım, çok uzaklara gittin. Ama her zaman buraya döndün." "Anneciğim," dedi Ayşe, elini tutarak. "Nereye gitsem, köklerim burada. Ama kanatlarım dünyada." Telefonu çaldı. Zhang Mei'ydi. "Doktor Demir, yeni bir keşif var. Moğolistan sınırında, benzer yapılar bulundu. Gelir misiniz?" Ayşe gülümsedi. "Tabii ki gelirim." Kış geldiğinde, Ayşe yeni bir yolculuğa çıktı. Bu sefer Moğolistan. Soğuk steplerde, eski göçebe uygarlıklarının izini arayacaktı. Mehmet ve Li Wei de ona katıldı. "Bu sefer ne bulacağız?" diye sordu Mehmet. "Kim bilir," dedi Ayşe, karla kaplı manzaraya bakarak. "Belki başka tüneller, belki tamamen farklı bir şey. Önemli olan aramak, keşfetmek." Yıllar geçti. Ayşe, dünya çapında birçok keşif yaptı. Ama Çin Seddi'nin tünelleri, her zaman özel bir yerde kaldı kalbinde. "İlk büyük aşk gibi," dedi bir röportajda. Unutulmaz, eşsiz, hayat değiştirici. Doktor Ayşe Demir'in hikayesi, sadece bir arkeologun başarısı değildi. Merakın, azmin ve bilime adanmışlığın hikayesiydi. Genç nesillere ilham verdi, tarihi yeniden yazdı. Ve Çin Seddi'nin altındaki o karanlık tüneller, artık aydınlıktı. İnsanlık, geçmişinin bir parçasını daha keşfetmişti. Tarih, yaşayan bir şeydi. Ve Ayşe Demir, onun hikayecilerinden biriydi. Ulaanbaatar havalimanına indiklerinde, Aralık ayının sert soğuğu yüzlerini kamçıladı. -20 derece. Ayşe, kalın montunu daha da sıkıca sardı. "İstanbul'un ılıman havası özlettirdi kendini," dedi Mehmet, titrerken. Yerel rehberleri Batbayar, onları karşıladı. Yaşlı bir Moğol arkeolog, yıllarını step kültürlerini inceleyerek geçirmişti. Derin kırışıklar yüzünü kaplamıştı, ama gözlerindeki parıltı hala gençti. "Hoş geldiniz Doktor Demir," dedi Batbayar, sert bir el sıkışmayla. "Bulduğumuz şey, sizin Çin keşfinize çok benziyor. Ama bir fark var." "Ne gibi?" diye sordu Ayşe merakla. "Bizimki daha eski. Çok daha eski." 3 günlük bir arazi yolculuğundan sonra, kazı bölgesine vardılar. Gobi Çölü'nün kıyısında, tepelerin arasında, dev bir kazı alanı kurulmuştu. "Burası eskiden Göktürk İmparatorluğu'nun topraklarıydı," diye açıkladı Batbayar. 6. yüzyıl civarı. Ama bulduğumuz yapılar, belki daha da eskilere uzanıyor. Kazı alanında, 2 büyük giriş açılmıştı. Taş merdivenler, yerin altına iniyordu. Li Wei, heyecanla ekipmanını hazırladı. "İçeri girebilir miyiz?" diye sordu. Batbayar başını salladı. "Bugün yeterince aydınlık var, ama dikkatli olun. Bazı bölümler istikrarsız." Tünele inişleri, Çin'dekilerden farklıydı. Burada duvarlar daha kaba işlenmişti, ama tasarım felsefesi benzedi. Uzun koridorlar, geniş odalar, su kanalları. "Bu bir yeraltı şehri," dedi Mehmet, yapıyı inceleyerek. "Belki binlerce kişi burada yaşamış." İlk büyük odaya ulaştıklarında, duvarlarda petroglifler gördüler. Atlar, savaşçılar, şamanlar. Göçebe kültürünün tüm sembolleri oradaydı. O akşam, çadırda ekip bulguları tartıştı. Soba yakılmıştı, ama soğuk hala hissediliyordu. "Peki bu tüneller Çin Seddi'ndekilerle nasıl bağlantılı?" diye sordu Li Wei. Ayşe, haritaları masaya serdi. "Bakın, Çin Seddi buradan yaklaşık 1000 kilometre güneyde. Ama İpek yolunun antik rotaları tam ortasından geçiyor. Yani bu tünel sistemleri, İpek yolu boyunca bir ağ oluşturuyordu," dedi Mehmet. "Belki ticaret kervanları için gizli sığınaklar." Batbayar, eski bir kitap çıkardı. Moğol efsanelerinde, yeraltı ejderha yollarından bahsedilir.
Büyük Han'ın orduları, bu gizli yollarla şimşek hızıyla hareket edermiş. Cengiz Han, diye mırıldandı Ayşe. Belki o da bu tünelleri kullanmıştı. Ertesi gün, daha derinlere indiler. İkinci seviyede, tamamen farklı bir mimari stile rastladılar. Daha düzenli, daha sofistike. Bu kısım daha yeni, dedi Batbayar. Belki 13. yüzyıl, Moğol İmparatorluğu dönemi. Ama üçüncü seviye, hepsini şaşırttı. Burada, çok daha eski yapılar vardı. Tunç çağına ait eserler, ilkel ama etkili mühendislik. Tanrım, dedi Ayşe, duvardaki tarih öncesi sembolleri inceleyerek. Bu yapılar belki 3000 yıllık. Yani bu tünel sistemi, yüzyıllar boyunca farklı medeniyetler tarafından kullanılmış ve genişletilmiş, diye analiz etti Mehmet. Li Wei not aldı. Bu, tarihin nasıl katmanlar halinde ilerlediğinin mükemmel bir örneği. Her medeniyet, kendinden öncekilerin üzerine inşa ediyor. Dördüncü gün, özel bir oda buldular. Diğerlerinden farklıydı, daha küçük, daha kişisel. Duvarlarda, şamanik ritüel sembolleri vardı. Odanın ortasında, taş bir altar vardı. Üzerinde, bronzdan yapılmış garip bir nesne duruyordu. Daire şeklinde, karmaşık sembollerle kaplı. Bu bir şaman mührü, dedi Batbayar, nefesini tutarak. Çok nadir. Belki sadece en güçlü şamanlar kullanırdı. Ayşe, mührü dikkatlice inceledi. Semboller, Çin Seddi tünellerinde bulduğu bazı işaretlere benziyordu. Bir bağlantı var. Bu semboller, farklı kültürlerde benzer anlamlara sahip. Evrensel sembolizm, dedi Li Wei. İnsanlık, her yerde benzer şeyleri benzer şekilde ifade etmiş. Beşinci gün, en şaşırtıcı keşfi yaptılar. Gizli bir geçitten, büyük bir odaya ulaştılar. Duvarlar, raflarla kaplıydı. Ve raflar, yüzlerce eski kodeks ve rulolarla doluydu. Bir kütüphane, diye fısıldadı Ayşe. Kayıp bir kütüphane. Rullolar, ipek ve deri üzerine yazılmıştı. Diller karışıktı, eski Türkçe, Moğolca, Çince, hatta Farsça ve Arapça. Bu, İpek yolunun bir bilgi merkezi olmalı, dedi Mehmet. Farklı kültürlerden bilginler burada buluşuyor, bilgi alışverişi yapıyordu. Ayşe, bir rulloyu dikkatlice açtı. İçinde, astronomik hesaplamalar vardı. Bakın, bu yıldız haritaları çok detaylı. Belki o dönemin astronomi bilgisi sandığımızdan çok daha gelişmişti. Batbayar, başka bir rulloya baktı. Bu, tıbbi bir metin. Şifalı otlar, cerrahi teknikler. İnanılmaz. 6. gün, beklenmedik bir ziyaretçi geldi. Doktor Viktor Volkov, Rus bir arkeolog. Tanınmıştı, ama şüpheli metodlarıyla da ünlüydü. Doktor Demir, dedi Volkov, çadıra girerek. Ne mutlu tesadüf. Ben de Moğolistan'da çalışmalar yapıyorum. Ayşe dikkatli davrandı. Volkov'un, başkalarının çalışmalarını çalmaya meyilli olduğuna dair söylentiler vardı. Doktor Volkov, burada ne arıyorsunuz, diye sordu Batbayar, hoş olmayan bir tonla. Ah, sadece meslektaşlarımı ziyaret ediyorum, dedi Volkov gülümseyerek. Keşifleriniz hakkında çok şey duydum. Belki işbirliği yapabiliriz? Projelere dahil olmak için resmi başvuru yapmanız gerek, dedi Ayşe soğukça. Moğolistan hükümeti ve üniversiteler aracılığıyla. Volkov'un gülümsemesi sertleşti. Anlıyorum, o zaman kendi çalışmalarıma döneyim. Ama yakında tekrar görüşürüz Doktor Demir. Gittikten sonra, Batbayar endişeyle konuştu. O adam tehlikeli. Geçmişte, birkaç önemli eser, kayboldu, onun yakınında çalışırken. Volkov'un ziyaretinden sonra, ekip güvenliği artırdı. Yerel polis, kazı alanını korumak için görevliler gönderdi. Tüm değerli eserler, gece güvenli bir depoya kaldırıldı. Fazla paranoyak mı oluyoruz, diye sordu Li Wei. Hayır, dedi Ayşe kararlıca. Bu keşif çok önemli. Risk alamayız. Gece vardiyaları oluşturuldu. Mehmet, güvenlik kameraları kurdu. Her giriş çıkış kaydediliyordu. 2 gün sonra, kameralar bir şey yakaladı. Gece yarısı, tanımadıkları 3 kişi, kazı alanına yaklaşmaya çalışmıştı. Güvenlik görevlileri onları durdurdu. Doktor Volkov'un adamları, dedi güvenlik şefi. Onları geri çevirdik, ama tekrar deneyebilirler. Ayşe, Moğol yetkililerle acil toplantı yaptı. Daha fazla güvenlik gerekiyor. Bu keşif, ulusal hazine sayılmalı. Kütüphane keşfi basına sızdığında, dünya çapında bomba etkisi yarattı. Uluslararası medya, Moğolistan'a akın etti. Ayşe ve ekibi, tekrar kamera ve mikrofonlarla kuşatıldı.
Doktor Demir, bu keşif İpek Yolu tarihini nasıl değiştirecek, diye sordu BBC muhabiri. İpek Yolu'nun sadece ticaret değil, aynı zamanda bilgi ve kültür alışverişi yolu olduğunu kanıtlıyor, dedi Ayşe. Farklı medeniyetler, burada buluşup, bilimsel ve felsefi fikirleri paylaşıyordu. National Geographic, özel bir sayı hazırladı. Fotoğrafçılar, tünellerin her köşesini belgeledi. Kütüphanedeki rullolar, 3D teknolojisiyle dijitalleştirildi. Bu, sadece bir arkeolojik keşif değil, dedi National Geographic editörü. Bu, insanlık tarihinin önemli bir parçasını aydınlatıyor. Şubat ayında, Ulaanbaatar'da uluslararası bir sempozyum düzenlendi. Dünyanın dört bir yanından yüzlerce akademisyen katıldı. Ayşe, açılış sunumunu yaptı. İpek Yolu Tünel Sistemi, Kıtalar Arası Bilgi Ağı, başlıklı konuşmasında, tüm bulguları detaylı şekilde sundu. Ama bazı akademisyenler şüpheciydi. Doktor Helena Schmid, Alman bir tarihçi, sorular sordu. Doktor Demir, bu tünellerin gerçekten İpek Yolu boyunca bağlantılı olduğuna dair somut kanıtınız var mı? Henüz tüm bağlantıları keşfedemedik, diye itiraf etti Ayşe. Ama mimari benzerlikler, kullanılan malzemeler ve tarihleme sonuçları, güçlü bir bağlantıyı gösteriyor. Doktor Schmid ısrar etti. Benzerlik, kesin bağlantı demek değil. Belki sadece tesadüf. Batbayar müdahale etti. Doktor Schmid, bizim yerel efsanelerimiz bu bağlantıları yüzyıllardır anlatıyor. Belki siz Avrupa merkezli bakış açınızdan dolayı bu gerçeği görmekte zorlanıyorsunuz. Salon, tansiyonla doldu. Ama Ayşe sakin kaldı. Haklısınız Doktor Schmid, daha fazla kanıta ihtiyacımız var. Bu yüzden araştırmaya devam edeceğiz. Mart ayında, MIT'den bir teknoloji ekibi geldi. En son jeoradar ve 3D haritalama teknolojilerini getirmişlerdi. Bu teknoloji sayesinde, kazmadan tüm tünel sistemini haritalayabiliriz, diye açıkladı teknoloji ekibinin lideri Doktor Sarah Chen. Haftalarca süren tarama sonrasında, şaşırtıcı sonuçlar elde ettiler. Tünel sistemi, düşündüklerinden çok daha geniş ve karmaşıktı. Bakın, dedi Doktor Chen, holografik haritayı göstererek. Ana tünelden en az 20 farklı yan kol ayrılıyor. Ve bazıları, 100 kilometre ötedeki başka yapılara uzanıyor gibi görünüyor. Yani gerçekten bir ağ, dedi Mehmet hayretler içinde. Belki binlerce kilometre uzunluğunda. Ayşe, haritayı dikkatlice inceledi. Bu ana yol, güneybatıya doğru devam ediyor. Nereye gidiyor acaba? Doktor Chen yakınlaştırdı. Eğer bu yön doğruysa, Kazakistan'a, oradan da Özbekistan, Türkmenistan, İran'a kadar uzanabilir, diye tamamladı Livey. Belki de Anadolu'ya. Nisan ayında, ekip yeni bir karara vardı. Batıya doğru, tünel ağını takip edeceklerdi. İlk durak, Kazakistan. Almatı'yı uçtuklarında, yerel arkeologlar onları heyecanla karşıladı. Sizin çalışmanızı duyduktan sonra, kendi arşivlerimizi kontrol ettik, dedi Kazak arkeolog Doktor Nurlan Bekov. Bizim de benzer yapılar hakkında eski raporlarımız var, ama ciddiye alınmamıştı. Tayshan dağlarının eteklerinde, eski bir kale kalıntısının yakınında tarama yaptılar. Sonuçlar, bekledikleri gibiydi, yerin altında, büyük tünel yapıları. Bağlantı devam ediyor, dedi Ayşe, heyecanla. Gerçekten kıtalar arası bir sistem. Özbekistan'da, Semerkant yakınlarında benzer yapılar buldular. Burada, tüneller eski İpek Yolu şehirlerinin altından geçiyordu. Ticaret şehirleri üstünde, dedi Mehmet. Tüccarlar ve seyyahlar için gizli konaklama ve güvenlik alanları. Türkmenistan'da, Merv Antik şehrinin yakınında, bambaşka bir keşif yaptılar. Buradaki tüneller, sadece geçiş yolu değil, tam bir yeraltı şehriydi. Bu muhteşem, dedi Ayşe, geniş salonlarda yürürken. Burada binlerce kişi yaşamış olmalı. Duvarlarda, çok farklı kültürlerden yazılar vardı. Sokka, Pehlevi, Grekçe, Çince, Arapça. Burası gerçek bir kozmopolit merkez, dedi Livey. Doğu ile Batı'nın buluşma noktası. Bir odada, garip bir mekanizma buldular. Karmaşık dişliler, levyeler ve tüpler. Bu ne, diye sordu Mehmet, merakla. Ayşe inceledi. Bir havalandırma sistemi. Çok sofistike. Yerin derinlerinde taze hava sağlamak için tasarlanmış. Bu mühendislik, dönemin çok ilerisinde, dedi Mehmet hayranlıkla. Haziran başında, ekip İran sınırına yaklaştı.
Politik gerilimlere rağmen, İranlı meslektaşlar işbirliği için hevesliydi. Doktor Demir, sizi Tahran'a davet ediyoruz, dedi İranlı Arkeoloji Enstitüsü Başkanı Doktor Reza Mohammadi. Bizim de benzer yapılar hakkında teorilerimiz var. Tahran'da, eski Persepolis kalıntılarının yakınında, benzer tünel işaretleri bulunmuştu. Pers İmparatorluğu zamanında, büyük bir iletişim sistemi vardı, diye açıkladı Doktor Mohammadi. Belki bu tüneller, o sistemin bir parçasıydı. Kazılar başladığında, inanılmaz detaylar ortaya çıktı. İran'daki tüneller, mimari olarak en gelişmişlerdi. Su kanalları, havalandırma, hatta ilkel aydınlatma sistemleri. Persler, mühendislikte gerçekten ustamış, dedi Mehmet. Temmuz ayında, sonunda Türkiye'ye vardılar. İstanbul Üniversitesi, büyük bir karşılama töreni düzenledi. Ayşe, yıllar sonra evine dönmüştü. "Hoş geldiniz Doktor Demir," dedi rektör. "Artık siz uluslararası bir yıldızsınız. Ama bizim için hep İstanbul'un kızısınız." Anadolu'da taramalar yapıldı. Konya yakınlarında, eski Selçuklu kervan yolları üzerinde, benzer yapı işaretleri bulundu. "Burada da var," dedi Ayşe, ekrana bakarak. Tünel ağı, gerçekten Anadolu'ya kadar uzanıyor. Kapadokya'da, ünlü yeraltı şehirlerinin yakınında, daha önceden bilinmeyen yeni yapılar keşfedildi. Belki Kapadokya'nın yeraltı şehirleri, bu büyük ağın bir parçasıydı, diye teorileştirdi Livey. İlk kazılar, bu teoriyi destekledi. Kapadokya tünellerinden, doğuya doğru uzanan geçitler bulundu. Ağustos ayında, tüm bulgular bir araya getirildi. Devasa bir harita oluşturuldu, Çin Seddi'nden Anadolu'ya kadar uzanan, binlerce kilometrelik bir tünel ağı. "İşte," dedi Ayşe, uluslararası basın toplantısında haritayı göstererek. "İpek Yolu yeraltı ağı, antik dünyanın en büyük mühendislik mucizelerinden biri." Dünya çapında, haber manşetleri çıktı. Tarihin yeniden yazılması, kayıp medeniyet ağı bulundu, İpek Yolu'nun gizli yüzü. Tüm tünel sistemini Dünya Mirası listesine almaya karar verdi. "Bu, insanlığın ortak mirasıdır," dedi genel direktörü. Ancak zafer, kısa sürdü. Eylül başında, rahatsız edici haberler geldi. Doktor Volkov, Rusya'da bir basın toplantısı düzenledi. "Doktor Demir'in bulguları, eksik ve hatalı," dedi Volkov. "Ben, daha kapsamlı araştırmalar yaptım. Gerçek keşfedici benim." Volkov, çalmış olduğu belgeler ve fotoğraflarla, sanki keşifler kendisininmiş gibi sundu. Ayşe öfkelendi. "Bu akademik hırsızlık. Yasal işlem başlatmalıyız." Üniversiteler ve bilimsel kurumlar, Volkov'u kınadı. Ama o, Rus hükümetinin desteğiyle, iddialarında ısrar etti. "Politik bir mesele haline geldi," dedi Mehmet Endişeyıl. "Bilim, politikanın kurbanı oluyor." Uluslararası Arkeoloji Konseyi, bağımsız bir inceleme başlattı. Aylar süren soruşturma sonunda, Ayşe'nin çalışmalarının orijinal ve gerçek olduğu kanıtlandı. Doktor Volkov, sahtecilik ve akademik hırsızlıkla suçlanıyor, dedi konsey başkanı. Üyeliği iptal edildi. Ekim ayında, Ayşe genç araştırmacılar için bir workshop düzenledi. 20 farklı ülkeden genç arkeologlar katıldı. "Siz, geleceğin keşfedicilerisiniz," dedi onlara. "Merakınızı koruyun, etik değerlerinizden taviz vermeyin. Bilim, insanlık için yapılır, ego için değil." Livey, artık bir profesör olmuştu. Kendi ekibiyle, Çin'deki tünellerin daha derinleştirilmiş araştırmasını yürütüyordu. "Hocam bana sadece arkeoloji öğretmedi," dedi workshopta. "Yaşam felsefesi öğretti. Merak, azim ve dürüstlük." Genç araştırmacılardan biri, Mısırlı Fatima Ahmed, ilginç bir soru sordu. "Doktor Demir, sizce Afrika'da da benzer sistemler var mı?" Ayşe gülümsedi. "Bilmiyorum Fatima. Ama sen araştırabilirsin. Belki sen, bir sonraki büyük keşfi yapacaksın." Fatima'nın sorusu, Ayşe'nin zihninde yer etti. Kasım ayında, Mısır'ı ziyaret etti. Kahire Üniversitesi'nde, yerel arkeologlarla görüştü. "İpek Yolu, sadece Asya ve Avrupa değil," dedi Doktor Omar Hassan, Mısırlı bir tarihçi. "Kızıldeniz üzerinden, Afrika'ya da bağlanıyordu." Mısır'ın doğusunda, Kızıldeniz kıyılarında taramalar yapıldı. Eski liman şehirlerinin altında, şüpheli yapılar bulundu. "Bu, ticari depolar olabilir," dedi Mehmet. "Ama mimari benzerlikler var." İlk kazılarda, Afrika kıtasında da benzer tünel yapılarının varlığı keşfedildi. Daha az yaygın, ama kesinlikle bağlantılı.
İpek yolu, 3 kıtayı birleştiriyormuş, dedi Ayşe hayranlıkla. Asya, Avrupa ve Afrika. Gerçek bir küresel ağ. Aralık ayında, beklenen belgesel yayınlandı. İpek Yolu'nun Gizli Kalbi, adlı 4 bölümlük belgesel, dünya çapında yayınlandı. İlk hafta, 150 milyon kişi izledi. Sosyal medyada, herkes bu keşfi konuşuyordu. Doktor Demir, modern zamanların Indiana Jones'u, diye yazdı bir eleştirmen. Ayşe'nin ikinci kitabı da çıktı, İpek Yolu Yeraltı Ağı, Kıtalar Arası Keşif Günlüğü. Kitap, 30 ülkede yayınlandı ve milyonlarca kopya sattı. Bu kitap, sadece bilim insanları için değil, dedi bir yayıncı. Herkes için. Çünkü bu, insanlık hikayemiz. Ayşe, kitap imza günlerinde yüzlerce insanla buluştu. Çocuklar, gençler, yaşlılar. Hepsi keşif hikayesine tutkundu. Doktor Demir, ben de arkeolog olmak istiyorum, dedi 8 yaşında bir kız çocuğu. Ayşe, ona gülümsedi. O zaman meraklı ol, çok oku, çok soru sor. Ve asla pes etme. Yeni yıl başında, UNESCO büyük bir proje başlattı. İpek Yolu yeraltı ağının korunması ve gelecek nesillere aktarılması için, uluslararası bir girişim. Bu proje, 20 yıl sürecek, dedi UNESCO koordinatörü. Tüm ağı haritalayacağız, restorasyonlar yapacağız, müzeler kuracağız. 10 ülke, projeye mali destek verdi. Yüzlerce araştırmacı, mühendis ve koruma uzmanı istihdam edildi. Ayşe, projenin bilimsel danışmanı oldu. Bu, bir ömür boyu proje, dedi Mehmet'e. Artık emekliye ayrılamayız. Mehmet güldü. Emeklilik zaten bizim için yoktu. Biz ölene kadar meraklı kalacağız. Bir kış akşamı, Ayşe İstanbul'daki evinde, şöminenin başında oturdu. Geçen yılları düşündü. Ne kadar çok şey değişmişti. Hayat, tahmin edilemez bir yolculuk, diye yazdı günlüğüne. 10 yıl önce, küçük bir kütüphanede eski belgeler inceliyordum. Şimdi, dünya çapında tanınıyorum. Ama başarı, sadece keşif değil. Başarı, yolculukta karşılaştığınız insanlar, öğrendiğiniz dersler, aştığınız zorluklar. Telefonu çaldı. Li Wei'ydi. Hocam, mutlu yıllar. Yeni yılda yeni keşifler. Teşekkürler Li Wei. Sana da mutlu yıllar. Sen nasılsın? İyiyim hocam. Bir haberim var. Nişanlandım. Ayşe sevinçle bağırdı. Tebrikler. Kim o şanslı kişi? Jiang Mei, hatırlıyor musunuz? Çin'deki hükümet yetkilisi. Bize projede çok yardım etmişti. Tabii hatırlıyorum. Harika bir kadın. Çok mutlu oldum. Telefonu kapattıktan sonra, Ayşe gülümsedi. Hayat, sadece keşiflerden ibaret değildi. Aşk, dostluk, aile. Bunlar da önemliydi. İlkbaharda, Mehmet ciddi bir haberle geldi. Ayşe, teknoloji ekibi ilginç bir şey buldu. Çin'deki tünellerin en derin noktasında, başka bir oda var. Ama çok derinlerde. Belki 150 metre aşağıda. Nasıl inebiliriz, diye sordu Ayşe. Çok zor olacak. Özel ekipman gerekiyor. Ve riskli. Ama Ayşe kararlıydı. Gitmek istiyorum. Bu, son keşif olabilir. Ekip, Çin'e geri döndü. Hazırlıklar aylar sürdü. Özel inme ekipmanı, güvenlik sistemleri, acil durum protokolleri. Ağustos ayında, son iniş başladı. Dar ve dik bir şaft, karanlık derinliklere uzanıyordu. Dikkatli olun, dedi güvenlik şefi. Her adımda kontrol edin. Saatler süren tehlikeli iniş sonunda, nihayet en derin odaya ulaştılar. Oda, tamamen benzersizdi. Duvarlar, kristal gibi bir maddeyle kaplıydı. Parlıyordu, sanki içten aydınlanıyordu. Bu ne, diye sordu Li Wei şaşkınlıkla. Bir tür mineral, dedi Mehmet. Belki kuvars veya benzeri bir şey. Ama bu parlaklık doğal değil. Odanın ortasında, dev bir taş sandık vardı. Üzerinde, tüm İpek Yolu dillerinde yazılar vardı. Ayşe, yazıları okudu. Geleceğe mesaj. Geçmişten gelecek nesillere. Dikkatle sandığı açtılar. İçinde, yüzlerce eski eser vardı. Ama bunlar sıradan eserler değildi. Her biri, bir medeniyetten veya kültürden bir bilgelik sembolüydü. Çin'den bir jat ejderha, Pers'ten bir altın güneş diski, Yunan'dan bir mermer heykel, Hint'ten bir bronz tanrı heykeli, Arap dünyasından bir kaligrafi, Türklerden bir ok yayı. Bu bir zaman kapsülü, dedi Ayşe, gözyaşlarıyla. Eski dünya, geleceğe mesaj bırakmış. Biz buradaydık. Birlikte yaşadık, öğrendik, geliştik. Sandığın altında, son bir belge vardı. Birçok dilde yazılmıştı.
Gelecek nesillere, biz, farklı topraklardan, farklı dillerden, farklı inançlardan insanlardık. Ama birlikte, büyük bir şey inşa ettik. Bu tüneller, sadece taş ve toprak değil. Birlik, işbirliği ve paylaşmanın sembolü. Sizler, gelecek, bizim mirasımızı taşıyın. Farklılıklarınızı kutlayın, ama birliğinizi koruyun. İnsanlık, birlikte güçlüdür. Yıllar geçti. Ayşe Demir, 60 yaşına geldiğinde, artık aktif sahadan çekildi. Ama danışmanlık ve mentorluk yapmaya devam etti. Livey, İstanbul Üniversitesi'nde arkeoloji bölümünün başkanı oldu. Jean May ile evlendiler ve 2 çocukları oldu. Mehmet, emekli oldu ama merakı hiç bitmedi. Hala yeni projeler üzerinde çalışıyordu. İpek Yolu Yeraltı Ağı, dünyanın en çok ziyaret edilen arkeolojik alanlarından biri haline geldi. Her yıl milyonlarca insan, bu inanılmaz mühendislik harikasını görmeye geldi. Bir sonbahar günü, Ayşe torunu Elif'le İstanbul'da yürüyüşe çıktı. 6 yaşındaki Elif, meraklı sorular soruyordu. "Babaanne, sen gerçekten o tünelleri buldun mu?" "Evet canım, uzun yıllar önce. Ben de büyüyünce arkeolog olacağım." Ayşe, torununun eline sıkıca tuttu. "O zaman sana bir sır vereyim, meraklı ol, cesur ol, dürüst ol. Ve asla, asla pes etme. Dünya, hala keşfedilmemiş binlerce gizle dolu." Boğazın maviliğine baktılar. Güneş batıyordu, altın ışıklar suya yansıyordu. "Babaanne, evet Elif, insanlar neden o tünelleri yaptı?" Ayşe gülümsedi. "Çünkü Elif, insanlar her zaman bağlantı kurmak ister. Birbirleriyle, dünyayla, geçmişle, gelecekle. O tüneller, sadece yollar değildi. Umuttu, hayaldi, birlikti." "Anlıyorum," dedi Elif düşünceli. "Şimdi de biz bağlantı kuruyoruz değil mi? Sen, ben, geçmiş, gelecek." "Aynen öyle canım. Sen çok akıllısın." Ve böylece, hikaye devam etti. Kuşaktan kuşağa, keşiften keşfe, meraktan meraka. Çin Seddi'nin gizli tünelleri, artık gizli değildi. Ama vermek istediği mesaj, her zamankinden daha güçlüydü. İnsanlık, birlikte güçlüdür. Geçmiş, geleceğe ışık tutar. Ve merak, sonsuz bir yolculuktur. Son.